hiç? Bak, iyi düşün ha! Yoksa... Anladın mı? Olur mu? Kendi çocuğum olmasa... Niye? Ne malum? Ne demek? Tövbe! O benim canım ciğerimdi. Niye kestin öyleyse? Adamım vardı. Ben bu iftiradan kurtulursam demişim... O malum! Başka? Madem adamıştın, niye doğar doğmaz kesmedin? 40'ı dolmadan kesilir mi? Günah. 40'ı dolunca kesseydin bari. Zayıftı. Bakılmak ister. Niye anlamak istemiyorsun oğlum? Senin iyiliğin için seni kurtarmak istiyoruz. Bu çocuk gayrimeşru, itiraf et. Tövbe! Değil. O benim canım. Ciğerim. Bu adam deli. Başka türlü nasıl... müşahede altına alınsın? Psikolojik yöntemlerle önce zihin düzeyi, zeka düzeyi yeterli midir değil midir? Bunu saptamamız mümkün oluyor. Hangi çevreden gelirse gelsin, kültür şartlarına uygun biçimde uygulayacağımız testlerimiz var. Şimdi sana bazı resimler göstereceğim. Sen de bu resimlerin neye benzediğini söyleyeceksin. Hı? Tamam mı canım? Ee, Çocuklar oynuyor. Söğütler dere boyunda. dere boyu. Evin küçük oğlunun 4. yaş günü kutlanıyormuş. Çörekler, kekler, annesi bir de kocaman kremalı pasta yapmış. Üzerinde renkli mumlar. Yenilmiş, içilmiş, dans edilmiş. Sıra hediye paketlerini açmaya gelmiş. Sürtünce yürüyen otomobiller, dans eden balerinler. Asıl babasının hediyesi olan paketi açtığında mutluluktan havalara sıçramış. Söyle bakalım şimdi, babasının armağanı ne olabilir ki çocuğu böylesine sevindirsin? Hadi bir şey tahmin et canım. Ne bileyim, mesela elektrikli olabilir da ki. Seninle şu resimlere bakalım. Ne algılıyorsun? Örneğin şu resimden. Bu sana ne çağrıştırıyor? Ya bu? Buna ne diyorsun? Telgraf telinin üzerine 10 tane kuş konmuş. Çifteyle ateş edip üçünü vurdun. Şimdi telin üzerinde kaç kuş kaldı canım? Bu fare. Küçük bir çocuk da olabilir tabii. Ormanda yolunu kaybetmiş. Evine nasıl dönecek şimdi? Dosyayı müessese reisi olarak müşahedehane müdürlüğüne havale ettim ve çok enteresan bir konu olduğu için de müşahedesi sırasında, yani gözaltında bulunduğu sırada kendisini gördüm ve muayene ettim. Sanık Müslim Koca'nın davranışları nasıldı acaba? Müslim Koca bedenen normal görüntüde olduğu gibi ruh bakımından da sağlam olduğunu söylemiştim. Davranışlarında da bir anormal görüntü yoktu. Sorulanlara cevap veriyordu. Müşahede altında bulunduğu sırada yemeklerini yiyordu. Arkadaşlarıyla konuşmaları, hareketleri, fizyolojik hareketleri tamamen normalde. Hiçbir anormal davranışını görmedik. Mahkemenizin yazılı talebi üzerine adli tıpça müşahede altına alınan sanığın akli melekelerinin tam, cezai ehliyetinin yerinde bulunduğuna... Mızrak çocuğun babasının ceza sorumluluğu var mıydı? Ceza kanunumuza göre akıl hastası tanımlanmış değil. Geçici de olsa kişinin özgürce hareket olanakları bulunmadığı zaman o kişi akıl hastası sayılır.
Bu bakımdan saplantılar, vazgeçilmez ihtiras halleri akıl hastalığı içinde kabul edilir. Bu açıdandır ki akıl hastalığını şematik olarak saptamamak gerekir. Testler, bir cümle incelemeler ne derse desin, bizce ızdırap çocuğun babası akıl hastasıdır ve ceza sorumluluğu yoktur. İçinde bulunduğu koşulların gerçek nedenini, bunca yıllık sorunların gerçek nedenini bulamayan mızrap çocuğun babasının başka bir çaresi de yoktur. Tek çaresi adağını yerine getirmektir. Böyle bir saplantının kim ne derse desin akıl hastalığı dışında bir şekilde isimlendirilebilmesi de mümkün bulunmamaktadır. Kaldı ki cezalar bir kötü fiili işleyenin ıslah edilmesi amacıyla uygulanan önlemlerdir. Mızrap çocuğun babası kendisinin kötü bir fiil işlediğine inanmamakta, tam tersine bir iyiliğe yöneldiğine inanmaktadır. Öyleyse onun cezalandırılmasında da hiçbir yarar ve cezanın kabulündeki amaç mevcut bulunmamaktadır. Sanıktan son sözleri soruldu. Evet. Evet. Hiçbir maddiyatımı temin edememiştim. Dedim. Benim bir adam vardı. Tanrılara insan kurban edilmesi, İslamiyet'in ortadan kaldırdığı ilkel dinlere özgü bir inançtır. Zamanımızda böyle bir inancın yurdumuzda görülebilmesi, bir kısım insanlarımızın hala ilkel hayat şartları içinde yaşamakta olduğunu göstermektedir. Bunun sorumluluğu ise kuşkusuz bu insanlara ait değildir. Onların hayat şartları, sosyal ve ekonomik durumları düzeltilir, kendilerine her türlü eğitim olanakları sağlanırsa, bunlara paralel olarak kuşkusuz düşünceleri, anlayışları ve inançları da değişecektir. Bence bu olayın temeli tamamen ekonomiktir. Doğu ve Güneydoğu yöremizde hala etkinliğini sürdürmekte olan yarı feodal düzendedir. Doğa bu yöremize 3 büyük nimetini bolca bağışlamıştır. Toprak, su ve güneş. Fakat gel gör ki bu 3 büyük bağış birbirlerinden habersiz kılmışlardır adeta. Güneş gelmiş kurutmuş, su çalmış götürmüş, toprak da ağaya sunulmuştur. Böylece topraksızlığın, işsizliğin, zulmün elinde insanlarımız heder olmuştur. Bunun sonucunda da efsanelerde bile gerçekleşmeyen bir olay günümüz Türkiye'sinde gerçekleşebilmiştir. Müslüm Koca adındaki yurttaşımız aslında çocuğunun cesetini bizlerin üstüne fırlatmakta, böylece toplumun suratına bir tokat atmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun fiiline uyan 450 Taksim 1 maddesine istinaden sanığın idam cezasına mahkumiyetine ve kanunen ve takdiren cezasının azaltılmasına mahal olmadığına dair karar sanığın yüzüne karşı açıkça tevhim edildi. Bilhassa geri kalmış bölgelerimizde böyle bir inancın mahkemece kabulü fena tesir yapacağı düşüncesindeydim. Onun için bu adamın idamı gerekir dedim. Sayın Faruk Eren, Bir Ceza Avukatının Anıları adlı kitabınızda Tanrı bizi affetsin başlığı altında mızrap çocuk olayına değinmişsiniz. Şimdi 17 yıl sonra bu konuda neler söylemek isterdiniz acaba? Mızrap çocuk olayında batıl bir inancı yargının o tarihlerde cezayı indirici bir sebep sayılması çok tenkit edilmişti. Ben bu tenkide katılamıyorum. Yargı ölüm cezasını müebbet hapse çevirirken, burada takdirini kullanırken hiçbir şeyi bağışlamış değildi. Tam aksine bizleri, aydın kişileri suçlamıştı. Türk toplumunda Tanrı uğruna çocuğunu kurban edenler varsa, bunun tek kusurlusu o kişi midir? Bizim hiç kusurumuz yok mu? Biz uyarıcı görevimizi eksiksiz yapabildik mi? Gerçek din duygusuyla sahtesi arasındaki kıl ayrımdan siyasal fayda sağlamak kusurumuza acaba gelecek kuşaklar önünde
özür bulabilecek miyiz? Hadi, gözün aydın. Şunu imzalayacaksın önce. Ne bakıyorsun işte? Senin iyiliğin için. Yeniden yargılanırken çocuğun benden olmadığından kuşkulanıyorum diyeceksin. Falan filan, tamam mı? Yahu inat etmenin alemi var mı şimdi ha? Temiz babanın hayrına mı bozdu kararı? Vallahi giderim baroya, ne halleri varsa görsünler. Angarya'nın bu kadarı da çekilmez ki birader. Yani ille de asılmak mı istiyorsun? Peki, o zaman hiç değilse çoluk çocuğumun hatırı için şey de istersen, ne bileyim hastaydım, aklım başımda değildi filan, tamam mı? Yok bacım. O ara aynı cezaevinde yatıyorduk. Soruyoruz buna. Adadım kestim deyip çıkıyor. Ama sonradan şunun bunun aklına uyup ifadesini değiştirdiyse... can tatlı. Aslında suçun durumu şudur ki... Olaydan bir ay evvelsi hastalanmıştım. Kendim de değildim. Başımda ağrılar olup... işte bir türlü kendime gelememiştim. Uyku uyuyamadığım gibi başımda türlü ağrılar. Aklım başımda değildi. Deli gibiydim. İşte o ara kazara... İyiydi yani. Ne bileyim, hiç bilmiyorum. İşte bu adam da böyle kesti. Ama hiç olacak iş değildi. Hiçbir maddiyatımı temin edememiştim. Olayın gerçek kişisi, 1936 Sülümür doğumlu Ahmetoğlu Müslim Koca, 12 yıl tutukluluktan sonra
1974'ün 12 Mayıs'ında çıkarılan af yasası uyarınca salıverilmiş. Bu filmin çalışmaları sırasında yaptığımız araştırmada, salıverildikten 2 hafta kadar sonra öldüğünü öğrendik. Köylüleri 2 sözcükle özetlediler ölüm nedenini. İçeride çürümüş abi.